Bir makine mühendisliği mezunu olarak bence otomobiller gelmiş geçmiş en üstün makinelerden birisi. İnsanlık tarihinin son birkaç yüzyılında bizlerle beraber olan bu 4 tekerlekli taşıtlar zaman içerisinde konfor ve güvenlik için evrilmeye devam etti. Tabii ki her evrim değerli. Ancak bunlardan bazıları otomotiv endüstrisinde çok önemli kilometre taşları haline geldi. Gelin birlikte bu icatların en iyilerinden 10 tanesine bakalım. Şüphesiz otomobil tarihinde en çok hayat kurtaran icat emniyet kemeri. Bu yüzden listemizin birinci sırasında. Eskiden savaş uçaklarında kullanılan bu sistemin otomobillere adapte edilmesi ise 1958 yılını bulmuş. Volvo, emniyet kemerini aracında ilk defa tanıtan firma olarak tarihe geçiyor. Bu icat pek çokları tarafından otomobil sektörünün geleceği olarak nitelendiriliyor. Audi, BMW, Mercedes-Benz ve Tesla gibi lüks markaların araçlarına çoktan yerleştirilmeye başlanan bu sistem artık ana akım modellerde de yavaş yavaş kendini gösteriyor. Üçüncü seviye otonom sistemler aracın sürücüye ihtiyacı olmadan 60 km/s hıza kadar çıkabilmesini sağlıyor. Trafiği algılayabilen bu sistem öndeki ve arkadaki araca göre yer değiştirip manevra yapabilme kabiliyetine de sahip. Trafikte sabit bir hızda gidip fren ve gaz yapabilen bu sistemin asıl amacı uzun yollardaki şerit kontrolünü sağlamak. Uzun menzilli radarları ve kameralarını kullanan araç bu işlevi kolayca gerçekleştirebiliyor. Adaptif hız sabitleme sistemi otonom sürüş yardımcıları için büyük bir basamak görevi gördü. Emniyet kemerinin ardından en çok can kurtaran ikinci sistemimiz o güzel işaret ESP. 1989 yılında bir Mercedes-Benz mühendisi olan Frank Werner Mohn, İsveç'te bir E serisi modelini test ederken kaza geçirmiş. Yardım gelmesini beklediği esnada ise ABS'nin fren sensörlerinin her tekere özel frenlemede yardımcı olacağını ve biraz önce yaşanan olayın yaşanmamasına sebep olabileceğini düşünmüş. Bu düşüncesini Mercedes-Benz'le paylaşan Mohn'a sistemin algoritmasını yazma görevi verilmiş. Mohn'un algoritması arabayı stabil tutmak için hangi tekerin ne kadar fren yapması gerektiğini anlayabiliyor. 1992 yılının ardından Mercedes-Benz Bosch'un da yardımlarıyla ilk ESP sistemini araçlarına yerleştirmeye başlamış. Bundan yararlanan ilk model CL600. 2011 yılında bu sistem Avrupa Birliği'nin yasalarına bile giriş yapmış. Alman mühendis Rudolf Diesel bu tip motorları icat ettiğinde takvimler 1883'ü gösteriyordu. Fakat ilk defa bir aracın içinde kullanılma yılı ise 1936, marka ise Mercedes-Benz oldu. 260D adı verilen aracın kaputunun altındaki atmosferik dizel motor sadece 45 beygir gücündeydi. Ama yakıt almadan 400 km gidebiliyordu. Bu da herkesi etkilemişti. Etkisi altında bıraktığı pek çok insan aracı daha fazla talep etmeye başladı. Bu da aracın 1980'lerde daha popüler olmasına ve daha çok satılmasına sebep oldu. Son skandalların ardından Rudolf Diesel'in kemiklerini sızladığına eminiz. Şimdilerde ekonomi ve çevre için yönelim hibrit ve elektrikli araçlardan yana. Artık devir değişti. Tabi çelik de, ekonomik motorlar da değişti. Mercedes-Benz ilk 4WS aracını tanıttığında takvimler 1930'ların sonunu gösteriyordu. Askeri bir araç olan VL-170'te kullanılan sistem ön ve arka aksların ters yöne çevrilmesine ve dönüş açısının daha daralmasına yardımcı oluyordu. Bu sistemi yollara taşıyan ilk araçsa Honda Prelude oldu. Elektronik kontrol sistemiyle 4-wheel steering sistemine sahip olan Prelude 1988 yılında piyasaya giriş yaptı. Hemen 2 sene sonra Citroen ZX'i tanıttı ve sistemi daha da geliştirdi. 2007 yılında ise Renault Laguna GT ile beraber sistemin yaygınlaşmasını sağladı. Şimdilerde pek çok yarış aracında bu sistem daha iyi bir yol tutuşu ve stabilite amacıyla sunulmakta. Sürpriz! Sanılanın aksine ilk 4 çeker Audi değil. 1966 yılında üretilen Jensen FF modeli tarihin ilk 4 çeker sistemine sahip otomobil olarak literatüre girdi. Ferguson Formula tarafından geliştirilen sistem üretilen torkun %37'sini öne, %63'ünü arkaya gönderiyordu. Satışa sunulduğunda ise sistem daha yaygın hale geldi. Öte yandan 4 çeker sistemler dünya ralli şampiyonalarına da damga vurdu. 1980'de düzenlenen Portekiz rallisinde Audi Quattro 29 dakika gibi efsane bir farkla rakiplerine toz yutturdu. Ama araç yarış yönetmelikleri uymadığı için bu galibiyet geçersiz sayıldı. 1939 yılında dünyanın ilk klimalı aracı olan Packard 120 reklamlarında şu ifadeyi kullanıyordu: yazın sıcağını dünyanın ilk klimalı aracıyla unutun. Tabi o dönemin şartlarıyla üretilen klima sistemi pek pratik değildi çünkü bagajın tamamını kaplıyordu. Hızla gelişen klima teknolojisi artık otomobillerinizin ve otomobillerimizin olmazsa olmazı haline geldi.
Acil durum fren sistemiyle beraber satışa çıkan ilk resmi araç bir Volvo'ydu. O dönemlerde kullanılan kızılötesi kameralar aracın 30 km/saat hıza kadar fren yapabilmesini sağlıyordu kendi kendine. Artık otonom sistemlerin bir parçası olan bu sistem oldukça gelişmiş durumda. Öyle ki Volkswagen Touareg'in yeni sisteminde araç yayaların yörüngelerini belirliyor ve kaza anından çok daha önce fren yapabilme ve manevra yapma şansı sağlıyor size. Hava yastığı teknik olarak kaza anında milisaniyede tepki verebilen ve araç içindeki yolcuları korumaya programlanan bir sistem. Şimdilerde ne kadar teknolojik olsalar da 1973'te ilk defa bir Oldsmobile Toronado değil Tornado'dur bu muhtemelen. Onda opsiyon olarak tanıtılmış bu sistem. Düzgün çalışamayan bu seçenekten sadece 100 adet üretilmişti. Modern hava yastıkları 1981'de Mercedes-Benz S serisiyle hayatımıza giriş yaptı. 94 yılında yan hava yastıklarını tanıtan Volvo'nun ardından 2009'da Ford hava yastıklı emniyet kemeri teknolojisini getirdi. Burada da bir skandal var bu arada. Takata bilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Otomobil tarihinde yer etmiş en önemli icatlardan 10 tanesini biz saydık. Aklınıza gelen diğerlerini de sizlerden yorumlara yazmanızı rica ediyoruz. Bir diğer rica beğeni, paylaşma, kanala abone olma, zil ikonuna tıklama gibi standart şeyler. Kaç video oldu yapın artık ya. Yani hepinize güvenli sürüşler. Görüşürüz.